Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu çanta modelinin tarifini vereceğim. Evet, yapması çok kolay. Bir tane ipten bu kadar ipim arttı. 250 metreydi. Bu kadar ipim arttı. Yani bir yumak almanız yeterli. Bir tane kadife ip almanız yeterli. Evet, çantamızı örmeye başlayalım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çantamızı kadife iple örüyoruz. Şu şekilde etiketini göstereyim. İpimiz 100 gram ağırlığında ve 250 metre. Şimdi ne kadar ip gideceğini bilemiyorum şimdi daha örmeden, ama bittikten sonra söyleyeceğim ne kadar ip kullandığımı. 250 metrelik bir kadife ipimiz var. Burada 3-4 milim tığla örün diyor ama ben 6 milim tığla örüyorum. Benim elime bu daha uygun. Siz de kendi elinize göre ayarlayın. Evet, şimdi çantamızı örmeye başlayalım. Şu şekilde bir halka oluşturalım. Evet, 6 milim tığımız. Çantamızı örmeye başlıyoruz. Bu şekilde tığımızdan geçirip burada sıkılaştıralım ipimizi. Ve buraya 25 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, bu şekilde 25 tane zincir çekip gelelim. 25 tane zincirimizi çekip geldim ben. Şimdi zincirlerimizi bu şekilde yan çevirelim. Ve burada görmüş olduğumuz tepecikler var. Bu kanadı değil. Şöyle yan çevirince burada oluşan tepecikler var. Şu üstte oluşan tepecikler, zincirlerin tepeleri. Oralardan sık iğneler yapacağız şimdi. Bütün zincirlerimiz boyunca. 1, 2. Bu tepeciklerden batıyoruz. Ortalarında kalanlardan yani. 3. 4. Bu şekilde sık iğnelerimizi zincirlerimizin sonuna kadar bu tepelerden bu şekilde çekmiştik zincirlerimizi. Şöyle yan çevirdiğimizde bu oluşan tepelerden yapıyoruz. Yani ortada görünenlerden yapıyoruz sık iğnelerimizi. Evet, zincirlerimizin sonuna kadar bu şekilde sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Zincirlerimizin tepe kısmından bu şekilde 24 tane sık iğnemizi yapıp geldim. Şimdi 24. yaptığımız sık iğne zincir boşluğuna 3 tane daha yapacağız. 2 tane daha yapacağız. 3 tane olacak burada. 1, 2. Evet, 2 tane sık iğnemizi daha yaptık. Bu köşeye 3 tane 1, 2, 3 tane sık iğne yapmış olduk. Bu ucumuzu da içinden yürütelim. Şimdi bu kısımlarda sık iğne tepesi gibi tepelerimiz oluştu. Bu tepelerimizden yapacağız. Burada da sık iğnelerimizi hepsine birer tane, bu tepelerin, şu tepelerin hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Bu şekilde alttaki ipimizi de içinden yürüttük. Şu şekilde bütün tepelerimize birer tane sık iğne yapıyoruz. Evet, sıra başına kadar yine bu şekilde sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Evet, bütün zincirlerimizin kenarlarına yine sık iğnelerimizi yapıp geldik. Ve sonda bir tane zincir tepemiz kaldı. Buraya 2 tane yapacağız sık iğnemizi. Evet, bu şekilde. Ve birinci sık iğnemizin tepesinden bir kaydırma yapalım. Ve bir zincir çekelim. Ve bu kaydırma yaptığımız boşluğa 2 tane sık iğne yapalım.
birinci sık iğnemize yer belirleyicimizi takalım. Karıştırırsak sırasını belli olsun yerimiz. Ve bütün sık iğnelerimizin tepesine bu şekilde birer tane sık iğne yapacağız. Hepsine birer tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde yine bu 3 tane yaptığımız yere kadar örüp gelelim. Bu köşede 3 tane sık iğne yaptığımız yere kadar örüp geldim ben. Bu arada alttaki sık iğne sayımız 50 tane olacaktı. Onu söylememişim. Bu ilk zincirin üstünü doldurduğumuz sık iğne sayımız 50 tane olacaktı. Şimdi burada köşeye kadar ördük yine sık iğnelerimizi ve bu köşede 3 tane yaptığımız yere geldik. Ve bu 3 tane yaptığımız sık iğnelerin hepsinin tepesine ikişer tane sık iğne yapacağız burada. Bir, aynı boşluğa bir tane daha. Diğer sık iğnemize ve 2 tane, bir, yine aynı sık iğneye 2, bir sonrakine de 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir, yine aynı yere 2. Evet, altta 3 tane yapmış olduğumuz sık iğneyi çifter batarak 6'ya ulaştırdık. Burada 6 tane oldu. Şimdi sıradakilere artık birer tane sık iğne yapıyoruz. Sıra başına kadar birer tane sık iğnemizi yapalım. Evet, birer tane sık iğnemizi yaparak bu çift ördüğümüz yere kadar gelelim. Sık iğnelerimizin sonuna kadar örüp geldik. En son bu çift battığımız sık iğnelerdeyiz. Bu sık iğnelerimize de ikişer tane batalım. Bir, aynı yere 2. Bu diğer çift battığımız sık iğneye de bir tane yapalım. Aynı yere bir tane daha yapalım. Şimdi başlangıç yerine geldik. Burada kaydırma yaptığımız bir sık iğne var. Bu da zincir çektiğimiz. Bunlara bir şey yapmayacağız şimdi. Bu yer belirleyicisini çıkardığımız sık iğnemize bir kaydırma yapalım. Ve bir zincir çekelim. Evet, zincir çektiğimiz boşluğa şimdi bu şekilde üstüne aldıralım. Aynı boşluktan bir ilmek çıkaralım. İkisini örelim. İkisi tığımızda kalsın. Tekrar dolayalım. Yine aynı boşluktan bir ilmek çıkaralım. İkisini örelim. Üçü tığımızda kalsın. Yine dolayalım ve aynı boşluktan bir ilmek daha çıkaralım. İkisini örelim. Dördünü hepsini bir örelim. Bu şekilde. Ve sıradaki sık iğnemize batalım ve yine bir sık iğne yapalım oraya. Ve sıradaki sık iğneye bir sık iğne daha yapalım. Şimdi tekrar tığımıza dolayalım. Ve sıradaki sık iğneden bu şekilde bir ilmek çıkaralım. İkisini bir örelim. Diğer ikisi tığımızda kalsın. Tekrar dolayalım. Ve aynı sık iğne boşluğundan bir ilmek daha çıkaralım. İkisini bir örelim. Üçü tığımızda kalsın. Tekrar dolayalım. Aynı sık iğne boşluğundan bir ilmek daha çıkaralım. İkisini bir örelim. Bu dördünün hepsini beraber örelim. Ve sıradaki sık iğne sırasından devam ediyoruz. Sık iğnelerimizi yapmaya. 1, 2, 1, 2. 2 tane sık iğnemizi yaptık. Tekrar dolayalım. Yine sıradaki sık iğneden bir ilmek çıkaralım. İkisini örelim. İkisi tığımızda kalsın. Tekrar dolayalım. Yine bir ilmek çıkaralım. İkisini örelim. Üçü tığımızda kalsın. Tekrar dolayalım. Yine aynı sık iğne boşluğundan yine ikisini örelim. Dördü tığımızda kalsın. Ve hepsini bir örelim. Yine sıradaki sık iğnemizden bu şekilde sık iğnemizi yapalım. 2 tane. Evet, bu şekilde başka bir farklı bir işlemimiz yok. Bütün sıra boyunca
bu popcornumuzun tepesine kadar bu şekilde örüp gelelim. Evet, bir sıra örüp geldik modelimizi ve 2 tane sık iğnemizi yaptık burada. Şimdi yine dolayalım ve buradaki sık iğnemize bu çift battığımız sık iğnelerin birinci olanı, yine ilmek çıkaralım, ikisini alalım, ikisi tığımızda kalsın. Yine tekrar aynı yerden ilmek çıkaralım, ikisini örelim, üçü tığımızda kalsın. Yine aynı yerden ilmek çıkaralım, ikisini örelim, dördünü beraber örelim. Burada en sonda bir çift battığımız sık iğnelerin birisi var, bir de kaydırma yaptığımız var. Onu şu şekilde örelim. Bu sık iğnemizi bu şekilde alalım ve kaydırmamızdan da bir ilmek alalım ve ikisini bir bu şekilde çıkaralım tığımızdan. Ya burada bir sık iğnemiz oluşmuş oluyor. Ama modelimizin kenara denk gelmesi için, düzgün durması için bu şekilde alalım. Burada bir sık iğnemiz olmuş oldu. Evet, buraya bir zincir çekelim. Ve bütün gördüğümüz popcorn tepelerine, yapmış olduğumuz modellerin tepelerine, hepsine bu şekilde birer tane sık iğnemizi yapalım. Hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz. Bütün gördüğümüz ilmeklere, sık iğnelere de, popcornun tepesinde oluşan ilmeğe de, yani 3 3 3 3 olacak şekilde sık iğnelerimizi yapıp buraya kadar gelelim. Evet, bir sıra boyunca sık iğnelerimizi örüp geldik. En son yaptığımız popcornun tepesinde oluşan ilmeğimize bir sık iğne yaptık. Şimdi popcornumuzdan sonra burada bir tane sık iğnemiz vardı. Yine o sık iğnemize batıp bu şekilde ilmek çıkaralım. Ve burada yapmış olduğumuz kaydırmamıza da bu şekilde batıp bir ilmek çıkaralım ve bu şekilde içinden geçirelim. Yine kenarda kalması için sıramızın. Ve buraya bir zincir çekiyoruz. Tığımıza doluyoruz ve bu popcornumuzun tepesine denk gelen sık iğnemiz, bu popcornumuzu yaptığımızda oluşan sık iğnemiz burası. Yine bunun tepesinden batıp aynı popcornumuzu uygulayalım. İkisini bir çekelim. İkisi tığımızda kalsın. Yine dolayalım. Yine aynı boşluktan batalım. Tekrar dolayalım. Yine aynı boşluktan batalım. İkisini çıkaralım. Dördünü bir örelim. Ve şimdi önümüzdeki 2 tane sık iğneye 2 tane yine sık iğnemizi yapalım. 1, sıradakine de 2 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi üstüne dolayalım ve önümüzdeki sık iğneye yine bu şekilde modelimizi uygulayalım. Evet. Dördünü bir seferde çıkaralım. Yine önümüzdeki 2 sık iğneye 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir de buna 2 ve tekrar popcornumuzun üstüne gelene 1 doluyoruz. 2 3 tane trabzanımızı yaptık ve hepsini bir seferde çıkardık. Şimdi yine aynı önceki sıralarda olduğu gibi 2 tane sık iğnemizi yapalım. Evet, bu sıramız böyle 2 tane sık iğne, bir tane popcorn, 2 tane sık iğne, bir tane popcorn olacak. Evet, bu şekilde döne döne öreceğiz. Şimdi bunu dönüp buraya kadar gelelim. Yine aynı gösterdiğim gibi son sık iğne ile birlikte kaydırmamızı bir seferde çıkarıp bir zincir çekip sık iğne yapalım bir sıra. Daha sonra bu modelimizi uygulayalım. Bir sıra sık iğne sırası, bir sıra modelimiz olacak şekilde istediğimiz yüksekliğe gelene kadar bunu örelim. Ben de örüp geleyim. Size kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim.
5 sıra popcornumuzu örüp geldik. 1, 2, 3, 4, 5 ve bir sırada sık iğnemizi ördük. Bu arada örmüş olduğumuz sık iğneyi. Şimdi sıra başımıza kadar geldik. Burada ben bir yer belirleyici taktım. Bu ek yaptığımız yere. Sıramız belli olsun diye. Şimdi bu şekilde sonuncu popcornumuzun tepesine sık iğnemizi yaptık. Yine burada bir sık iğnemiz kaldı. Bu şekilde birleştiriyorduk. Birleştirme yerimiz aynı olacak yine. Evet, buradan bir tane çıkardık. Bunu örmedik, beklettik. Bütün ek yerlerimizde yaptığımız gibi. Ve bunu da aldık tığımıza. İkisini bir ördük. Şimdi burada bir zincirimizi çekelim yine. Bu popcornumuzun tepesine gelen sık iğneden başlıyoruz sık iğnelerimizi yapmaya. Şimdi popcorn sıramız 5 sıraydı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra öreceğiz. Daha fazla örmeyeceğiz. Bu şekilde sık iğne sırasının üstüne 8 sıra burada sık iğne sırası öreceğiz. Yani bir sıra örmüştük. İkinci sırayı örüyoruz. Şimdi bu şekilde bütün sık iğnelere birer tane sık iğne yapacağız. Yine ilk baştakine yer belirleyicimizi takalım. Evet, modelimiz bu şekilde. 5 sıra popcorn yaptıktan sonra ya da modelimizi, toplarımızı oluşturduktan sonra 8 sırada sık iğne sırası örüyoruz buraya. Bu şekilde bütün ilmeklerimize birer tane sık iğne yapacağız. Yine buraya geldiğimizde aynı şekilde eklememizi yapıp tekrar buraya bir zincir çekip devam edeceğiz sık iğnelere. Evet, modelimiz bu şekilde. Şunu da söyleyeyim. Enimiz 25 santim burada. Popcorn sıramızda 10 santim. Şimdi 8 sırada sık iğne sırası öreceğiz. Ondan sonra sapımızın örülüşü var. Ve 8 sıra bu sık iğne sıramızı örüp gelelim. Ben sık iğnelerimizi 8 sıra örüp geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, şimdi sap kısmını öreceğiz. Yer belirleyicisine kadar ördük yine. Sonda bir sık iğnemiz kaldı. Bunu her zamanki gibi birleştirelim. Buradan bir ilmek alalım. Yine buradaki zincirimizin de arka kanadından bir ilmek alalım. Ve bunu bu şekilde geçirelim. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Ve şimdi burada 8 tane kaydırma yapalım. 1, 2, 3. Yine yer belirleyicimizi takalım birinciye. 3, 4. Bu şekilde kaydırma yapıyoruz hepsine. 5, 6, 7, 8. Evet, 8 tane kaydırmamızı yaptık. Şimdi buraya 2 tane zincir çekelim. 1, 2 ve buradan 4 tane sayalım. 1, 2, 3, 4 ve bu dördüncünün arka ilmeğinden geçirerek ve arkadaki sık iğnemizden de geçirerek bu şekilde tığımızı takalım. Bu ilmeğimizi ön tarafa alalım. Ve buraya bir zincir yapalım. Şimdi buraya 6 tane sık iğne yapacağız. Yani silindir bir askı olacak, boru şeklinde. İlk sık iğnemizden yine kaydırmanın arka kanadına batarak ve arkadaki sık iğnemize de batarak, ama zincirlere batmayacağız. Bu şekilde buradan ilmek çıkaralım.
ve bir sık iğne yapalım. 1. Diğerinden de aynı şekilde hem kaydırmadan hem sık iğneden batalım. Zincirimiz kalsın orada. 2. Bu köşedekini de unutmayalım. Zincirimizin dibindekini yine hem kaydırmanın ortasından hem arkadaki sık iğnelerimizden ilmek alalım. 3 tane ön tarafa yaptık. Şimdi zincirimize geçiyoruz. Birinci zincirimizden bir sık iğne yapalım. 1 2 3 4. Diğer zincirimizden de bir sık iğne yapalım. 5. 1 2 3. Bu ilk yaptığımız zincirden de yine bir sık iğne yapalım. 6 tane sık iğnemiz oldu burada. 1 2 3 4 5 6. Şimdi burada döne döne öreceğiz. Bu şekilde. Döndüre döndüre boru şeklinde öreceğiz sık iğnelerimizi. Bu şekilde döndürüyoruz. Bütün sık iğnelerimizin üstüne birer tane sık iğne yapıyoruz. Döndüre döndüre. Evet, bu şekilde belirli bir mesafeye ulaşana kadar ben örünce boyutunu size söyleyeceğim. Bu şekilde belirli bir mesafeye gelene kadar örelim. Böyle bu şekilde öreceğiz boru şeklinde. Bunu yükseltip geleyim, ben size kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Geldim, 18 sıra ördüm. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 sıra bu borumuzu ördük. Ve 6 tane ilmeğimiz vardı. Yine burada da sayalım. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmeğimizi 18 sıra ördük. Şimdi şu şekilde tersini çevirelim. Şimdi buradan 16 tane sayacağız. Bunu eklemek için buraya. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, 16 sıra atladıktan sonra tığımızı buradan geçirip ilmeğimizi bu şekilde çantamızın içine doğru çekelim. Şimdi tığımızı buradan bu şekilde hem öndeki hem arkadaki sık iğnelerden aldırıp ilmeğimizi buradan çıkarıp bunun içinden geçirelim. Şimdi alttan alıyoruz ipimizi. Şuradan takalım. Ve alttan ipimizi buna dolayıp ön tarafa geçirip buraya bir kaydırma yapalım. Şimdi bu üstten takıp buradan ikisini beraber geçirip ilmeğimizi buna dolayıp ipimizi buradan bir ilmek çıkaralım. Ve buraya bir kaydırma yapalım. Şimdi çantamızdan tığımızı geçirip buradan bir ilmek çıkarıp buraya bir kaydırma yapalım. Şimdi yine bu modelimizden sapımızdan takıp bu şekilde ilmeğimizi geçirip buradan çıkarıp bu şekilde sık iğnelerinden takıp geçirip
Biraz zor oldu. Evet. Şimdi burada bir kaydırma yapalım. Evet, bu şekilde. Şimdi önünü çevirelim. Çantamızın sapının olduğu yeri. Şimdi bu ipimizi, artan ipimizi yani yumağımızı bu şekilde sapımızın içinden ters tarafa doğru çıkaralım. Şimdi alttan aldıracağız çünkü ipi. Ve buradan çantamızın sık iğnesinden geçirip buraya bir kaydırma yapalım. Bu aynı devam ettirdiğimiz ilmeği ön tarafa aldık. Dur şuradan geçireyim, bir daha göstereyim. Şu şekilde tığımızı taktık. Bu ilmeğimize de tığımızı geçirdik. Buradan ön tarafa doğru çıkardık bu ilmeğimizi. Evet, şimdi buradan kaydırmalar yapalım. Borumuzun ön tarafından bir sık iğnemizden taktık ve bir kaydırmamızı yaptık. Diğer sık iğnemizden geçirelim ve bir kaydırma daha yapalım. Evet, böyle daha düzgün. Şimdi buraya kaydırma yapıyoruz. Diğer ön tarafa dolaşıp geleceğiz şimdi. Arka tarafın boru sapını yapmak için. Bu şekilde hepsine sık iğnelerimize kaydırmalar yapalım. Yine aynı şekilde arkada da oluşturacağız sapımızı. Onu da anlatayım. Evet, şuraya kadar örelim. Bu şekilde kaydırma yapıyoruz. Sık iğnelerimize. Bakalım aynı yerde mi? Evet, aynı yerde. Şimdi buraya 2 tane zincir çekiyoruz. Yine ilk önceki sapı anlattığım gibi burada da anlatayım yine. Belki anlaşılır olmadıysa burada daha iyi anlaşılır. 2 tane zincirimizi çektik. 1, 2, 3, 4. Dördüncü ilmeğimizden tığımızı geçirdik. Tabii kaydırmamızın üstüne battık ve sık iğnemizden geçirdik tığımızı. Bu zincirimizi ön tarafa çektik. Buraya bir zincir çekelim. Ve zincir çektiğimiz aynı boşluğa bir tane de sık iğne yapalım. Karşı tarafta onu anlatmamışım. 6 tane ilmeğimiz olması lazım. 1. Yine bu kaydırmamızın ortasından geçiriyoruz. Sık iğnemizden takıyoruz. Ve buraya bir sık iğne yapıyoruz. 2. Yine kaydırmamızın ortasından sık iğnemizden aldırıyoruz. 3. Bu köşede de vardı sık iğnemiz. Ondan da hem çantamızın sık iğnesini de aldıralım. 4. Döndürüyoruz zincirlerimizin olduğu yöne. Birinci zincirimizden bir ilmek çıkarıp sık iğne yapalım. 5. İkinci zincirimizden de bir ilmek çıkarıp sık iğne yapalım. 6. 6 tane sık iğnemiz oldu. Bu ilk başta yaptığımız sık iğnemizden geçirip birleştirelim iki kenarı sık iğne ile. Evet, şimdi döne döne bu 6 ilmeğimizi öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğnemiz var ve bu şekilde
Yine diğer karşıda gösterdiğim gibi döne döne 18 sıra sık iğnemizi yapıp gelelim buraya da. Evet, bu şekilde döne döne yapıp gelelim. 18 sıra sık iğnelerimizi karşı kenarda olduğu gibi bu şekilde örüp gelelim. Evet, ben örüp geldim yine 6 ilmeği 18 sıra. Evet, sayalım yine. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmeğimiz vardı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Evet, 18 sıra örüp geldik askımızı yine. Şimdi tersini çeviriyoruz. Diğer karşıda yaptığımız gibi. Buradan 16 tane ilmeğimizi sayalım yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 tane ilmeğimizi saydık. Bu ilmeğimizi takalım. Bu şekilde çantamızdan geçirelim. Ve çantamızın sık iğnesinden sapımızın takıp arkadan çıkarıp bu ilmeğimizi takıp ön tarafta kaydırma yapıyoruz. Evet, ipimiz altta. Şimdi sıradaki sık iğnemizden batalım. Çantamızın sık iğnesinden battık. Buradan yine ipimizi doladık. Öbür karşıda olduğu gibi buradan bir kaydırma yaptık. Şimdi çantamızın sık iğnesinden taktık ve arka taraftakinden tekrar tığımıza doladık. Ön tarafa aldık ipimizi ve kaydırma yaptık. Şimdi çantamızdan tekrar takıyoruz ve kaydırma yapıyoruz. Ve sapımızın 2 tane sık iğnesinden takıp kaydırma yapıyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi çantamızın önünü çevirelim. Ve yine bu artan ipimizi sapımızın içinden geçirelim. İpimiz arka tarafta kalsın. Ve bu ilmeğimizi ön tarafa çıkaralım sık iğnemizden. Bu şekilde. Ve sık iğnelerimize tek tek burada kaydırma yapıyoruz. Diğer tarafta olduğu gibi. Evet, bu şekilde kaydırmalarımızı yapalım. Yer belirleyicimizin olduğu yere kadar geldik. Yer belirleyicimizi çıkaralım burada. Evet, yer belirleyicimizi çıkaralım. Burada ipimizi kestik. Ve bu şekilde ilmeğimizi içinden çıkardık. Ve bu sık iğnemizin altından tığımızı takalım. Kaydırmamızın içinden de tığımızı geçirelim. Bu ilmeğimizi arka tarafa doğru çekelim. Şimdi bu çıkardığımız ilmeğin arkasındaki sık iğnenin içinden tığımızı takalım ve kaydırmamızın göbeğinden de tığımızı geçirelim. Ve arka tarafa doğru ipimizi çıkaralım. Evet, bu şekilde bitiş yerimiz. Şimdi bu ipimizi kaybedeceğiz burada. Düğümleyelim, kaybedelim. Çantamızın örülüşü bu kadar. Ben temizleyip kaybedip geleyim. Çantamızın sapı bitti. Kenarları, her yeri bitti. Bu şekilde oldu. Şimdi ölçüsünü vereyim ben size. Enini, boyunu.
Çantamızın eni 25 santim oldu. Şu şekilde 25 santim. Çantamızın yüksekliği 19 santim oldu. 19 santim. 19 santime 25 santim, yani burası ağız kısmı biraz daha dar, 23 santim. Modele koyduğumuz yer 25 santim daha geniş. Şu şekilde askımızın uzunluğunu vereyim. Askımızın uzunluğu 22 santim. Siz isterseniz daha farklı askılar kullanabilirsiniz ya da daha geniş bir çanta yapmak isterseniz bu sayıları arttırıp da başlayabilirsiniz. 3'ün katlarından oluşuyor modelimiz. Evet, çantamız bu şekilde. Gayet kolay, güzel bir çanta. İçi de böyle geniş, çok dar değil yani. Geniş, güzel bir çanta. Evet arkadaşlar, beni Instagram ve Facebook ve Pinterest sayfalarımdan da takip edebilirsiniz. Hepsinde ismim Funda'dan El İşleri. Lütfen YouTube kanalıma da abone olup beğeniler, yorumlar yapmayı unutmayın. Bekliyorum yorumlarınızı, düşüncelerinizi. Evet, daha farklı, daha değişik çanta modellerinde görüşmek üzere.